Hepinize merhaba. Havalar ısındı ve sonunda bahar geldi. İnsanlar havalar ısınınca otomobille ilgili hemen düşünceler kurmaya başlar. Arabayı değişsek mi? Bakıma mı versek? Restore mi etsek? Daha geliştirsek mi? Modifiye mi etsek? Bugün sizler için 86 model bir otomobil alacağız. Ne mi alacağız? Mutlaka hepimizin onunla bir hikayesi vardır. Skriva Garaj adını verdiğimiz yeni serimizin ilk otomobili Murat 131. Hadi gelin şimdi 131'imizi görmeye gidelim. Merhaba, nasılsın? Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi, teşekkürler. Araba bu mu? Bu abi. Ya fotoğraflarda daha güzel görünüyordu araba da. Önce bagaja bir bakalım. Bizim için en önemli şey şaseler. Şaseler de gayet güzel. Oynanmamış, ellenmemiş. Ufuk, çürük dediğin kapı bu sanırım. Bu kapıyı artık değişiriz biz. İçi de fena değil. Bir motor kaputunu açarsan bir de motora bakalım. Burada da şaseler güzel. Motor bağlantı kulak yerleri sağlam. Bir de öbür tarafa bakayım ben. Ya burada ciddi bir LPG kokusu var. Demek ki bir kaçak var burada. Zaten biz bu sistemi sökeriz büyük ihtimalle. Aman Allah'ım. Akü yeri çürük olduğu için akü sallanıyor. Çok tehlikeli bir şey bu. Farları hep plastik kelepçeyle tutturmuşlar. Motora ciddi bir bakım gerekiyor. Şimdi bir de altına yatayım bakayım ben. Benim için önemli olan marşpiyel saçları ve taban sacıydı. Değişmişler. Bu bizim için avantaj. Fakat şanzımanda ciddi bir yağ kaçağı var. Onu da sökünce elden geçirip yapacağız. Burak kardeşim, şimdi telefonda konuştuk. 7 lira istedin otomobiline. Aynen abi. Sen de takdir edersin ki arabada bayağı masraf var. Yani biz buna epey bir para harcayacağız. Dolayısıyla senin rakamını çok fazla kırmak istemiyorum. Sen gel bunu bana 6 yap, anlaşalım. 6,5 olsun. Ya bak, ben aslında 5 verecektim ama sen de bilirsin yani. Biz bu arabayı söylediğim gibi komple mekaniğini ve kaportadaki eksiklerini A'dan Z'ye yapacağız. Bayağı bir para harcayacağız. Seni de dediğim gibi kırmak istemiyorum. Gel 6 yapalım. Nakit vereceğim mi abi? Hemen peşin. Sen askersin, para lazım sana. Tamam. Tamam, anlaştık. Hadi Teşekkür hayırlı ederim. olsun abi, rica Teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi bakalım. Otomobilimizle şimdi yola çıktık ama hiç de güven vermiyor. Frenine bakalım. Evet, freni idare eder. Keyifle kullanıyorum otomobili. Özlemişim. Şanzımanda bayağı bir sıkıntı var. Bazen viteslerin yerini bulamıyorum. Artık yeni nesil otomobillerde klimaya alıştık. Şimdi güneş de böyle karşıdan göğsümüze vuruyor. Biraz daraltıyor bizi. Şimdi vites küçültelim, biraz gaza asılalım. Bakalım neler yapacak. Gaza basıyorum ama 1600 cc bir otomobil olmasına rağmen ivmelenmiyor. Bu da motorun çok bakımsız olduğunu gösteriyor bana. Tabii bir çukura girdiğimizde ön takımdan bayağı bir ses geliyor. Avantajlı olduğu taraflar da var. Yeni nesil otomobiller, elektronik otomobiller, müdahale şansı hiç yok. Eski model bir otomobiliniz varsa hem bakımlarını kendiniz yapabilirsiniz hem de bu otomobillerin korkulduğu şekilde yolda kalma riski çok azdır. Yani yolda kalsa bile müdahale etme şansınız var. Aklınıza gelebilecek her şey manuel. Hayatımızda her şey fazla otomatik, fazla gelişmiş. Bütün bunlardan kopup biraz nostalji yapmaya ihtiyacımız oluyor. Bu otomobil de bu konuda bize çok yardımcı. Hakan, 131'imizde güzel bir şehir turu yaptık. Otomobilin eksiklerini, hatalarını daha iyi gördük. Şimdi Skriva Garaj'a gidelim ve otomobilimizi yapmaya başlayalım. Hadi gidelim.